Öyle bir haberle devam edeceğiz ki anneler babalar lütfen ekran başında olsun. Eğer evinizde bir çocuk varsa, özellikle bilgisayar ya da telefon başında çok uzun saatler geçiriyorsa lütfen ekran başından ayrılmayın. Hatta şu dakikadan itibaren konuya komşuya eşe dosta haber verin. Çünkü oyun bağımlılığı her geçen gün artıyor ve ne yazık ki dijital dünyadaki bazı gizli tehlikeler çocuklarımızın hayatını tehdit etmeye devam ediyor. Trabzon'da yaşanan acı bir olayı ekrana getireceğiz. Henüz 13 yaşında ekranda görüyorsunuz pırıl pırıl 8. sınıf öğrencisi Abdülkadir Eymen'i. Odasında cansız bedeni bulunuyor ve bu olay hepimize çok önemli sorular sordurtuyor. Çocuklarımız ekran başında gerçekten ne yapıyor? Çocuklar sanal oyunlarda ölümle karşı karşıya kalıyor. Çocukların en çok vakit geçirdiği yer artık bilgisayar ve telefon ekranları. Oyunların içinde ise giderek daha tehlikeli görevler ortaya çıkıyor. Bunlardan biri de ölüm görevi. Uzmanlar bu tür görevlerin çocukların kafasını karıştırdığını, ölüm gibi çok ciddi bir konuyu sıradanlaştırdığını söylüyor. Ailelerin ise her geçen gün endişeleri daha da artıyor. Çocuklarını oyun oynuyor sanan aileler aslında çocukların büyük bir riskin içinde oldukları gerçeğiyle yüzleşiyor. Oyun adı altında çocukların sinsi bir düşmanla mücadele ettiği maalesef bilinmiyor. Psikologlar bu oyunların çocukların ruh sağlığını olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor. Ekrandaki oyun gerçek dünyada çocukları hayattan bile koparıyor. 16 Şubat günü Trabzon'da yaşayan ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki Abdülkadir Eymen'in odasında cansız bedeni bulundu. 8. sınıf öğrencisi Abdülkadir Eymen okul sonrası geldiği evde odasından uzun süre çıkmadı. Durumdan şüphelenen aile fertleri girdiği odada 13 yaşındaki çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı. 8. sınıf öğrencisi olan Abdülkadir Eymen'in sanal oyundaki görevleri yerine getirmek için yaşamını sonlandırdığı söylendi. Yeni nesil suç örgütlerinin çocuklara ulaşmak için sosyal medya ve çevrim içi oyun platformlarını kullandığı, online oyun odalarının suç merkezine dönüştüğü ve çocukların bu suç örgütlerinin düzenlediği oyunlarla hayattan koparıldığı biliniyor. Çocuklarımız oyun tuzağıyla nasıl hayattan koparılıyor? Efendim özellikle çocuğunuz varsa şu dakikaları can kulağıyla dinlemeniz gerekiyor. Bilişim teknolojileri uzmanı Profesör Doktor Ali Murat Kırık hocam bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Nur Hanım, sağ olun. Oyunlardaki bu gizli tehlikelerden, gizli Evet. tuzaklardan bahsedelim. Az önce de söyledim. Eğer çocuğunuz telefon ve bilgisayar başında çok uzun süre vakit geçiriyorsa hiç bunu masum saymayalım. Kesinlikle. Değil mi hocam? Hatta telefonlarına indirdikleri uygulamaları da çok kontrol etmeleri gerekiyor. Çünkü o uygulamalar bile onların ölümüne ve intiharına sebebiyet verebilir. Sevgili hocam bize o zaman anlatır mısınız açık bir dille anne babaların anlayacağı şekilde bu çocukların telefonlarına ve bilgisayarlarına yükledikleri gizli tehlikeler neler? Şimdi efendim son dönemlerde gerçekten akıllı telefon teknolojileri giderek yaygınlaşmaya başladı. Hepimizde de ciddi bir bağımlılık söz konusu olmaya başladı. Şimdi biz hep çocukları, gençleri eleştiriyoruz ama önce bakın ekran başında kıymetli veliler, ebeveynler de bizleri seyrediyorlar. Öncelikle ailenin bu noktada rol model olması lazım. Çünkü ailelerde de bağımlılık, oyun bağımlılığı giderek artış göstermeye başladı. Ya da telefon bağımlılığı var. Kesinlikle. Değil mi hocam? Yani bu dijital bağımlılık, yani bu özellikle koronavirüs pandemisinden sonra giderek artış göstermeye başladı. Peki şunu sorayım mı kıymetli hocam? Buyurun. Bağımlı olduğumuzu gerek telefon gerek oyunda nasıl belirleriz? Şimdi şöyle söyleyelim. Kullanım sürelerinden zaten bunu anlayabilirsiniz. Şimdi mesela bugün Türkiye'de ortalama sosyal medya kullanım süresi 2 saat 44 dakikaymış. Ve internet kullanım süresi ise tüm dünya genelinde artık 8 saatin üzerine çıkmaya başlamış. Tabii internetin içerisinde artık akıllı televizyonlar da var, işte dinlediğiniz podcastler de var. Aynı şekilde bu kapsam içerisinde yer alıyor. Fakat burada bu kontrolsüz ve aşırı kullanım olarak değerlendirilir. Bağımlılık dediğiniz şey odur. Farkında olmadan sabah ilk kalktığınızda elinize telefonu alıyorsanız, sürekli işte telefon cebinizde ama hayali bir titreşim dediğimiz bir sürekli telefonum mu çalıyor hissiyatınız söz konusu olmaya başladıysa. Ya da kulağımız sürekli telefondaysa. Evet, ya telefonum mu çaldı? Ekranda sürekli böyle dediğim gibi ya acaba mesaj mı geldi? Sürekli kontrol etmeye çalışıyorsanız, iştesiniz, okuldasınız ki öğrencilerde çok görüyoruz. Derste kalma süreleri 15 dakika. 15 dakikadan sonra tamamen dağılıyorlar artık. Şimdi kıymetli hocam ekrana getirdik Eymen Bilgin. Evet. 13 yaşında ve
13 yaşında oyun oynarken odasında ölü bulunuyor. Maalesef. 16 Şubat günü Trabzon'da Evet. ortaokul öğrencisi Eymen cansız bedeni bulunuyor. 8. sınıf öğrencisi okul sonrası geldiği odasında oynamaya devam ederken bu durumdan şüphelenen aile odaya giriyor. Cansız bedeniyle karşılaşıyor ve şunu soruyorum. Eymen'e ne olmuş olabilir? Eymen hangi oyunu oynamış olabilir? Şimdi bakın burada iki açıklama yapmam lazım. Bir tanesi Yalnız hocam iyi oyun ismini söylemeyelim evet ki. oyun buna ve dikkat uygulamaları edelim. söyleyemeyeceğim. Evet. Çünkü dediğim gibi yarın öbür gün onların da söz hakkı doğacağı için. Evet hocam. Ama 3 aşağı 5 yukarı bunu tarif edebileceğim. Lütfen. Tasvir edebileceğim, o çok önemli. Şimdi bakın oyunlar masumane bir şekilde gözüküyor. Eskiden parklarda, bahçelerde çocuklar ebeveynlerin önündeydi. Evet. Ama dijital ortamda kara bir çukurun içerisindeler. Hiçbir şekilde kontrol, denetim söz konusu değil. Bakın burada bir oyun tehlikesi var. Oyunların şiddete, müstehcenliğe ve işte dediğim gibi çok farklı tehdit ve tehlikelere, sanal çetelere alıştırması var. Bir de oyunlar içerisindeki gizli odalar var. Biz zaten bu gizli odalar üzerinden, yani benim edindiğim bilgiye göre Eymen kardeşimizin intiharının ortaya çıkmasının nedeni şuna alışmıştık. Bir yıl önce Eskişehir'de çocuk bir bıçak ve daha sonra bir de üstünde kamerası var. Bunu çekiyor, canlı yayınla bıçağı sallıyor ve 11-12 vatandaşımız geçtiğimiz yıl yaralanmıştı. Yani Orada şöyle mi hocam? O oyunlardan aldığı komutlarla tabii, yapıyor bunu. tabii, İnanılır çünkü gibi niye? değil. Oyundasınız ya, sanal ortamda. Oyunda ne yapıyorsun? Orada insan varsa asker ya da tırnak içerisinde düşman öldürüp puan alıyorsunuz ve level atlıyorsunuz, aşama atlıyorsunuz. Sanalla gerçek o kadar o çocuk için iç içe geçtiği için onun için okul başarısı, hayattaki başarı, bütün derslerinin 5 olması hiç önemli değil. Burada önemli olan ne biliyor musunuz? Level atlayıp, aşama atlayıp arkadaşlarımın önünde yer almam. En fazla takipçiye benim sahip olmam lazım. En fazla beğeniye benim sahip olmam lazım. En önde benim yer almam. O yüzden ailelerinin kredi kartlarını kullanıp defter alacağım, kitap alacağım, öğretmen istedi deyip bunları internet sitelerine girip oyun için ekstra can alan, kredi alan, oyun içerisindeki ödeme sistemlerine girip can hakkı tükendi ya, tekrardan dirilmesi lazım. Bunun için ne yapıyor? Tekrardan can alması gerekiyor. Ve bunlar talimat oyunları olarak yer alıyor. Yıllar önce bu konu çok gündeme gelmişti. Evet. Yani şu diyor, çocuk ergen ailesinde mutlu değil, rüştünü ispat etmek istiyor. Kendini çevresine kabul ettirmek istiyor. O sanal çeteler de öyle çıktı zaten biliyorsunuz. Diyor ki şuraya gideceğiz arkadaşlar, 10 kişi toplanacağız, bu dükkanı kurşunluyoruz. İşte makinalarda, emanetler de şurada. Evet. Bir de böyle Şimdi kodlu Eymen'in de konuşuyorlar. hocam yaşadığı bu türde bir şey. Benim edindiğim bilgi. Oyundaki görevini yerine getirdiği için Evet. bu sonla karşılaşıyor. Evet, oyun içerisinde talimat. Yani şöyle. Hocam bu çok korkutucu bir Çok şey. korkutucu. Yani anne babasın, mutfaktasın, evde televizyon izliyorsun. Ne kadar, bakın tablo çok masum. Sen evdesin, Evet. anne mutfakta, Evet. baba televizyon başında. Çocuk nerede? Güvenli alan dediğiniz odasında. Ama Aması var işte. O güvenlik altında yer alan aslına bakarsanız bir hipnoz ve illüzyon var. Yani o çocukları o odaya çekebilmek için. Eymen sen çok başarılısın, ön plana çıkacaksın. Şimdi bizim klan, tırnak içerisinde ekibe, takıma katılman gerekir. Ama bunu yapabilmen için rüştünü ispat etmen gerekir. Ne yapman lazım? Şimdi size vereceğimiz bütün talimatları yapman gerekir. Ne yapıyor? İşte arkadaşına zarar ver. İşte eline şunu çiz. Efendim işte gel bir yere işte şu logoyu yapıştır. hocam buradaki amaç ne? Buradaki amaç... Yani çocuğa bu ölüm emrini verirken bakın, amaç ne? bundan keyif alan, haz alan insanlar var. Zaten eleştiricisi yargılandığında aynen bunu söylemişti. Bunlar demişti biyolojik atık. İnsanlar için, çocuklar için biyolojik atık. Dünya nüfusu çok artmaya başladı. Bunun başını çocuklar çekiyor. Bu biyolojik atıklardan biz kurtulmuş oluruz düşüncesi ol. Ya bu zaten normal bir ruh halindeki insanın yapacağı eylem ya da aktivite değildir ki. Ama böyle işte birbirlerinden de çok etkileniyor bu yaştaki çocuklar, takdir edersiniz. Bir de yanlış anlamayın, aile içi sıcak, sağlıklı iletişim yoksa ki siber zorbalık bugün okullarda biliyorsunuz artık şu oluyor. Sizin fotoğrafınızı alırlar Nural'ım şimdi. Evet. Direkt olarak gelirler yapay zekayla müstehcen hale getirirler. Ay Ondan Allah sonra göstermesin. okul gruplarında paylaşırlar.
platformlarda paylaşırlar. Artık hocam sosyal medyada böyle bir şey de başladı ya. işte onu Hatta diyorum. işte kamu spotlarında, sosyal medyada gördüğünüz her fotoğrafa, her videoya inanmayın. Evet. Yapay zeka ile yapılıyor. Evet, bakın pedofililer nasıl bu gruplardalar? Onlar da var. Bak bir intihar var. Şimdi bu elde edilen veriler var. Kimlik verileri var, bilgiler var. Burada önce çocuklar sanal ortamda tanışıyorlar. İşte nickname'ler, takma isimleri var. İşte Ahmet Mehmet değil de oradaki isimler işte Gülen Yüz, ondan sonra Kahraman, işte Cengaver, böyle isimler koymuşlar. Daha sonra bir samimiyet, sıcaklık kuruluyor. Diyor ki ya diyor ben seni çok sevdim. Aa ne güzel bak aynı ekibin içerisindeyiz. Ya diyor sosyal medya hesabını ver de ben buradan ekleyeyim. Sonra ne yapıyor? Gerçek kimliğini orada görmüş oluyor. İşte Nur Hanım ondan sonra ne oluyor biliyor musunuz? İsmini yazdığınızda bu panel dediğimiz bir sistem var. Evet. Çocuklarınıza aman ailelerimiz çok dikkat etsin çocuklarınıza. Bakın okullarda akran zorbalığı, siber zorbalık arttı ama çocukları şöyle tehdit ediyorlar. Şu komutumu yapmazsan eve polis çağıracağım. Annenin ismi bu, babanın ismi bu. Şu kadar para göndereceğim. Bana şimdi müstehcen fotoğrafını hemen gönder. Yoksa seni bu hayattan tamamen kopartacağım. Çocuk korku ve panik içerisine giriyor. Düşünün. Bana bu yaştaki bir insan deseler şunu yapmazsan senin annene babana zarar vereceğiz. Allah göstermesin. 12-13 Eymen gibi 13 yaşında çocuklar. Peki hocam, Eymen'in fotoğrafını ekrana getirelim. Dünyalar tatlısı. Allah anne babasına gerçekten Sabırlar dayanma versin. gücü versin. Sabırlar versin. Sabır versin. Rabbim evlatlarımızı korusun. Amin, amin. Peki hocam biz nasıl koruyacağız? Şimdi efendim bu çok önemli. Size de çok teşekkür ediyorum. Bu konu çok önemli. Çünkü bu konu ülkenin kanayan yaralarından bir tanesi. Çünkü niye? Biz gözümüzle görebiliyoruz aslına bakarsanız yaşanan olaylar ama sanal ortamda görmüyoruz. O yüzden Nur Hanım arkadaşlarımız da ekrana verdiler. Ben nacizane birkaç başlık altında bunları topladım. Bir kere her şeyin başı sağlıklı ve sıcak iletişimden geçer. Lütfen ebeveynlerimize seslenmek istiyorum. Aile olarak çocuklarınızla sağlıklı ve sıcak iletişim kurun. Çünkü ben annemden babamdan çekiniyorsam bir şeyi söylemeye, bu olmaz şu olmaz sen şöyle yap böyle yap. Yasaklı hiçbir yere varamaz. Onunla beraber kontrollü uygulamaya geçecek. İnternet kullanım sürelerini sınırlandırmak lazım. Kaç saat olması gerekiyor? Bakın ben size şöyle söyleyeyim. Maksimum 2 saat. 2 Bunun saat. üstüne çıktığın zaten bağımlı olur çocuk. Peki. Açık net söyleyeyim yani. İnternet süresini 2 saat yapıyoruz. Evet. Başka hocam? Bunun dışında çocukların dijital güvenliği. Hangi uygulama var? Hangi sohbet ve mesajlaşma uygulaması var? Özellikle böyle webin görünmeyen yüzü de var. Rus menşeli bir uygulama. Telefonda bu varsa lütfen aman bu anlık mesajlaşma uygulaması hepimizin kullandığı değil. Onun dışında Başka. Rus menşeli bir uygulama var. Bu varsa çocuğunuza sorun. Ama hiç böyle sen niye bunu kurdun? Neden bununla Suçlar ne yapıyorsun? gibi değil. Hayır. Ya böyle bir uygulama varmış ne yapıyorsun? Ben de hani buna girmek istiyorum falan değil. O şekilde zaten yavaş yavaş çocuk size açılacaktır. Hangi oyunu oynuyor? Oyun içerisinde kimlerle konuşuyor? Dostane ve arkadaş şekilde yolun. Bir de bu uygulamaların aile ebeveyn modları vardır, filtreleri vardır. Bazı sosyal medya uygulamalarında aile eşleştirme modları var. Hele son dönemlerde biliyorsunuz bu dünyada da artık çocukların sosyal medya kullanımına yönelik ve çevrim içi oyunlardaki tehditlere yönelik yasalar çıkmaya başladı. Avustralya 16 yaş altına yasakladı. Fransa 15 yaş altına meclis. Şu an Darısı Aile Sosyal başımıza. Hizmetler Bakanlığı da bunu yapıyor. Aileyi korumak, toplumu korumak, ülkeyi korumaktır Çok önemli kıymetli hocam. insan. Dolayısıyla aktivitelerin takip edip izlenmesi de son derece önemlidir. Başka eğmenlerin çıkmaması için önce aileler. Bir de efendim Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu'nun bir sitesi var. Evet. Bu siteye siz o sitelerin, uygulamaların, oyunlarını verdiğinizde BTK bunu inceler. Bunu da kıymetli ailelerimize söyleyeyim. Harika. ihbarweb.org.tr Hocam bir daha söyleyelim. Evet. Aileler herkes bilsin. Evet, site. Bu adresi not alın. Not alsınlar. Bir daha söyleyeyim. ihbarweb.org.tr adres linki. Görseli atıyorsunuz. Bilgi Teknoloji İletişim Kurumu'na ihbar yapıyorsunuz. Onlar hemen geliyorlar, incelemeleri gerçekleştiriyorlar. Bir siber zorbalık varsa ya da internet ortamında çocuğu bekleyen bir tehdit varsa başka çocukların yanmaması, başka eğmenlerin ortaya çıkmaması için bu son derece önemli. Hakikaten aile bizim temel yapı taşımız. Biz hep Türk aile yapısıyla övünüyorduk, Evet. gurur duyuyorduk. Tekrardan fabrika ayarlarımıza
dönmenin yolu denetim ve kontrolden geçer. Önce ailede iş biter diye Hocam düşünüyorum. çok teşekkür Ben ediyorum. teşekkür ediyorum Ne davetiniz kadar için. kıymetli ve güzel bilgiler Sağ olun verdiniz. efendim. Size de çok Rabbim teşekkür ediyorum. Yani bu konuları gündeme getirmeniz, yani görüyorsunuz bu reyting amacı gütmeden Evet. topluma, yani şu an belki ailelerimizden birisi izledi ve böyle bir şey varmış dedi. Ben de sizlere, tabii ki tüm ekibinize de çok Sağ çok olun, teşekkürlerimi sağ olun sunuyorum. hocam. Amacımız zaten bizim yaşamlara dokunmak. Evet.